Merhaba arkadaşlar, Star Atlas Akademi kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size Star Atlas oyununda para kazanma yöntemlerinden ikincisi olan crafting yani üretim işlemlerini anlatacağım. Kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz sevinirim. Ayrıca %10 indirimli gemi alma linkimi açıklama kısmına bıraktım. Oradan indirimli olarak gemilerinizi alabilirsiniz. Ayrıca da Twitter hesabımı takip ederseniz sevinirim. Twitter hesabımın linkini de gene açıklamalar kısmına koydum. Şimdi başlayabiliriz arkadaşlar crafting işine. Şimdi bu internete yüklediğim Excel dosyası. Oraya koydum ben. Şimdi crafting path dedi, crafting yolu. Burada şu an bu bütün malzemelerin, şu an bu tarih itibariyle olan bütün malzemelerin üretim şemaları. Bu ne arkadaşlar? Bakın şurası bizim ham maddelerimiz. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane ham madde değil. Şurada Faction Crystal var. Aslında burası bir önceki videoda anlatmıştım. Her faction'a özgü bir tane özel ham madde var demiştim ya. Mesela Arco var, Diamond var ve Roshinol var. Aslında bu o üçünü ifade ediyor. Yani sonuç olarak 1, 2, 3 tane bu, 5 etti. 6, 7, 8, 9 tane benim ham maddem var. Şurası işte Faction Crystal dediği o şey kafanızı karıştırmasın. Onların hepsinin mekanizması aynı. Yani crafting yolları hepsi aynı. Yani elinizde hangisinin olduğu önemli. Buraya Arco da olabilir. Buraya Roshinol da olabilir. Hepsi olabilir. Şimdi burada olayı bunun crafting'i bundan bunu üretme. Copper oradan copper üretme. İşte copper'dan sonra bunu üretme. Bundan sonra bunu üretme sisteminin adına crafting deniliyor. Bu ne oluyor bunları üretince? Bir üst seviye madde üretmiş oluyorsunuz. Bu üst seviye olunca ne oluyor? Bunu mesela işte hidrojenden fuel üretiyorsunuz. İşte o fuel'u mesela mining yaparken kullanıyorsunuz. Veyahut da fuel'u nerede kullanıyorsunuz? İşte gemi gibi sektörler arası gezinti yaparken, warp yaparken fuel kullanıyorsunuz. İşte ne var mesela? Toolkit üretiyorsunuz. Onu nasıl? Iron ore çıkartıyorsunuz. Iron ore'u iron'a çeviriyorsunuz crafting'le. Iron'ı da toolkit'e çeviriyorsunuz. Ondan sonra bu toolkit'i scan yaparken kullanıyorsunuz. Vesaire vesaire. Hepsinin bir kullanım alanı var bunların. Onu kullanabilirsiniz. İsterseniz de üretip marketplace'te satabilirsiniz bunları. Peki craft'ı nasıl yapacağız arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Şunu çekeyim. Bakın bu şu an Oni CSS'teyim. Bu arada bu crafting'i her yerde yapabilirsiniz. Bütün şeydeki her yerde. Haritadaki bütün sektörlerde yapabilirsiniz. Sadece CSS'de yapmanıza gerek yok. Bakın şurada Starbase Crafting Workshop diyor. Starbase'in craft yapma yeri. Buraya tıkladığınız zaman işte o neyden ne yapılır hepsi burada var. Bakın mesela işte Copper'dan senin Copper'dan ne yapılıyor? Ammunition. Ammo tıkladığım zaman. 2 tane ammo'dan bir tane ammunition yapıyor. Yani onların hepsinin neyden ne kadar gerektiğine dair de bir tablosu var. Hepsinden birebir değil eşleşmesi. Onun bir tarihi var. Yemek yapmak gibi. Bakın diyor ki senin şu an ammunition'ın 688 varmış. Ee, O neyden ne kadar yapmak gerektiğini şuradan da bu yani buradan tek tek gezerek de yapabilirsiniz ama onun için bu daha önceden gösterdiğim internet sitesinde o da var arkadaşlar. Bakın şurada crafting'e girirseniz işte mesela ne üreteceksiniz? İşte mesela iron üreteceksin. Bakın bir iron oradan bir tane iron. Veyahut da mesela ne üreteceksin? Steel. Steel nasıl üretiliyor? 2 tane karbonla üretiliyor. Burada bunun da hepsinin şeyi var. Neyi birleştirmenize gerektiğini de çok güzel görsel olarak da güzel bir şekilde yapmışlar. Ha bunu istemiyorsanız da burayı detaylı bir şekilde buradan da görebilirsiniz. Bu sadece kaynakları değil, bakın gemileri de böyle üretebiliyorsunuz. Bakın bu Fimbul Mamba bir tane gemi. Ama işte steel gerekiyor, grafen gerekiyor, copper var. Bunların hepsini gerekiyor. Bunları birleştirip yapabiliyorsunuz. Ee, Üretim tablosu da bu. Şimdi burada bunları yaparken gerekli malzemeleriniz bu malzemelerden elinizde olması lazım. Mesela işte Fimbul, mesela işte ne olsun? Copper wire.
copper wire için bunun olması yeterli değil. Bir de crew olması lazım. Yani mürettebat olması lazım. Her geminin bir mürettebat olması gerektiğini, mürettebat olduğunu, o mürettebat sayılarını da işte gemi istatistikleri videosunda anlatmıştım. Her gemide bir crew var. Bu yani onlar aslında işçi gibi düşünebilirsiniz o mürettebatları. Burada üretimi onlar ya o işçiler çalışarak yapıyorlar. Bakın şurada yazıyor assigned crew. İki tane yani atanmış mürettebat. İki available demek iki tane var elinde şu an crew. Bu crew'ları nasıl bulacağız peki? O da şöyle arkadaşlar bakın. Şimdi bu benim yaptığım filodaki gemiler. Daha önce anlatmıştım bunu. Filon var. Bakın burada yazıyor. Ships in fleet. İki tane. Bu filoda iki gemi var. Ha, bu filoda da iki tane mürettebat var. Sizin craft için kullanacağınız crew'lar filoya koymadığınız gemilerin crew'larını craft'ta kullanabiliyorsunuz. Burası önemli. Yani eğer bir gemiyi filoya dahil etmişseniz eğer o zaman o gemilerdeki crew'ları craft'ta kullanamıyorsunuz. Yani hangi gemileri, hangi crew'ları, hangi mürettebatları kullanabiliyorsunuz? Filoya dahil etmediğimiz gemilerin crew'larını. Şimdi ben burada iki tane var fakat iki tane de boşta var. Bakın benim crew şeye koymadığım, filoya dahil etmediğim gemiler var. Onu da nereden görüyorum? Bakın form a new fleet dediğim zaman onlar çıkıyor. Bakın bir tane X4, bir tane Airbike'ım var ve ben onlardan filo yapmamışım. Onları şeyden de görebilirsiniz. Aynı zamanda deposit or withdraw ships. Bakın burada available in Starbase. Şu 1-1 olanlar benim boşta olanlar. Yani filo yapmadıklarım. Filoya koymadıklarım. Boşta duruyor bunlar. Dolayısıyla bunda bir tane var. Bunda bir tane var. Toplamda benim iki tane boşta crew'um var. Mürettebatım var. Bunları şeyde kullanabiliyorum. Crafting'de kullanabiliyorum. Ne kadar çok olursa bu crew'lar mürettebatlar crafting süresi de o kadar kısa oluyor. Şimdi gelin onu anlatayım. Şimdi şurada bunun hesaplaması var arkadaşlar. Bunu internete koyuyorum. Bunu siz de kullanabilirsiniz. Şimdi mesela benim neyim vardı depomda? Ne üretimi? Hidrojenim var. Bir önceki mining videosunda ürettiğim hidrojenlerim var. Şimdi hidrojenden ne yapılır? Bakalım hidrojen. Hidrojenden hidrokarbon yapılıyormuş. Hidrojenden fuel yapılıyormuş. Hidrojenden kristal şundan yapılıyormuş. Şimdi biz hidrojenden fuel yapalım. Nasıl olacak? Ne yapmak istiyorsam ona geleceğim buradan. Fuel'a geleceğim. Yakıt yani fuel. Tamam mı? Bak elimde olduğu için bu artık şey oldu. Aktif oldu buton. Bakın mesela bunlar olmadığınca koyu oldu. Bu aktif değil. Elimde yok çünkü steel için. Ama bu yapabileceğim için bu tamam. Şimdi bu neymiş bunun tarifesi? Bir tane fuel için 3 tane hidrojen gerekiyormuş. Ve bende de 201 tane hidrojen varmış. Şuraya yazıyorum. Max. Şu max'a tıkladığım zaman bak 67 çıktı. Maksimum 67 tane üretebiliyorum. Çünkü elimde 201 tane var ve 1'e 3 oranı. Ondan sonra diyor ki şuraya kaç tane atamak istiyorsun? İşçinin 2 tane var. Kaç tanesini atamak istiyorsun? Ben ikisini de atamak istiyorum. Bakın otomatikman şurada çıktı. Kaç saniye oldu? Evet. Şimdi peki bu 34'ü nasıl hesapladı? Onu da anlatayım ben size kısaca. Neden 34, neden daha fazla değil? Bakın şuradan da hesaplaması var. Şuraya yazalım. Ne kadar üreteceğiz? 67 tane üreteceğiz. Onu yazıyoruz buraya. Şu kat sayısı da önemli. Şuraya yazdım arkadaşlar. Bakın her üreteceğiniz malın üreteceğinizin bir craft kat sayısı var. Buraya ekledim şu kaynaklar sekmesine. Bizim fuel için o 1. Bazılarının mesela 96. O da onun zorluk derecesi gibi bir şey. Craft'ın zorluk derecesi gibi. Bu da yalnız bu arada bu hiçbir yerde de açıklanmış değil. Ben bunu tek tek deneye deneye buldum bu tabloyu. O yüzden kıymetli bir şey. Şimdi bizim fuel için kaçtı? Fuel üreteceğiz. Fuel için craft katsayımız 1. Onu da 1'i buraya yazdık. Crew kaç tane çalıştıracağız? 2.
Gelelim. Bak kaç? 34 saniye. Ne çıktı? 34 saniye. Bu 34 saniyeyi nasıl hesaplıyor? Nasıl hesaplıyor? Şuradan formülü açayım. AC3 çarpı AC4 yani üretilecek ham madde çarpı katsayı bölü cryo sayısı. O da 34. Bunu yaptığınız zaman saniye cinsinden veriyor. Kaç saniyesi. Ondan sonra onu işte saate mate falan çevirirsiniz. Mesela 1 milyon tane oldu mu? 1 milyon tane üretmek istiyorsunuz. Mesela 1 milyon tane üretmek isteseydiniz 138 saat olacaktı. Diyelim ki elinizde 1000 tane cryo var, mürettebat var. 16 dakikada olacaktı o zaman. O kadar kısalmış olacak. Tamam mı? Şimdi 64, 34 saniyede bu oluyor. Deneyelim arkadaşlar. Fuel'u üretelim. 201 hidrojenimi vereceğim. Karşılığında 67 tane fuel alacağım. Başlatalım. Onay soruyor. Şunu auto confirm yapayım. Bir daha sormasın. Tamam. Birazcık da 10 binde bir kadar da şurada yazdı demin 0.80 10 binde bir 10 binde birden birazcık daha fazla da bir Atlas fee'si var. Çok az bir fee bu. Bunu zamanla arttırabilirler belki. Tamam şimdi oldu arkadaşlar. Ne oldu? Başladı süreç. O süreci nereden takip edeceğim? Şurada instances var. Orada da o süreç var. Bakın 34 saniyede o da saymaya başladı. 12, 11 diye sayıyor. In progress hani gelişim devam ediyor demek. Fuel üreteceğim. Kaç tane? 67 tane. Tamam oldu. Bak sıfır olunca claim output çıktı. Claim output'a çıkınca claim output'a tıkladığım zaman bunu otomatikman ürettiğim o fuel'lara şeyimi ekleyecek. Inventory'mi ekleyecek. Claim outputs diyorum. Tamam. All items have been added to your cargo way. Depona şeyine gitti. My inventory'e gitti. Bakın fuel'uma şundan önceden daha fuel'um vardı. Başka fuel'larım vardı. Onun üzerine ekledi. Hidrojen ne oldu? Hidrojen gitti. Crafting de bu arkadaşlar. Şimdi crafting yapabilmeniz için işte bazı boşta şeyleriniz olması lazım. Kriyolarınız olması lazım. Onun için de biraz gemileriniz olması lazım. Bir de ona da göstereyim. Hangi gemi eğer şey yapmak istiyorsanız, craft yapmak istiyorsanız hangi gemiler mantıklı? Bakın küçük gemilerde 1 ama büyüdükçe 2 1 2 2 crew 3 3 3 3. Büyük gemilerde daha fazla var tabii doğal olarak. Fakat şunu söyleyeyim bakın şey oranı nereye gitti? Pardon. Bakın Titan gemide bu Titan gemiler milyon dolarlık gemiler. Şu an itibariyle milyon dolarlık gemiler. Bunda 230 tane var. Hepi topu. Ama şu 5 dolarlık gemide bir tane var. Yani şey başına e, harcadığınız dolar başına en ucuz crew şu Fimbul Airbike'da. Yani eğer bu paterne bu craft yapmak istiyorsanız Fimbul Airbike almanız lazım. En ucuz o crew. Anlatabildim mi? Yani büyük gemilerde tabii ki de çok var ama büyük gemiler çok pahalı. Dolayısıyla crew fiyatları bir crew'un fiyatı Airbike'de daha ucuzken büyük gemilerde buradan bu tabloda aşağı doğru gittikçe crew fiyatları artmış oluyor. Mesela şu Calico'ya bak 400-500 dolarlık bir gemi. 15 tane varmış. 500 dolarlık gemi de 15 ama bu 5 dolarlık gemi. 5 dolarlık gemi de 1. 15 tanesi ne yapar? 15 75 dolara denk gelir. O zaman 15 tane crew. Ama burada 15 tanesi 500 dolarlık gemi. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla çok crew'unuzun olmasını istiyorsanız Airbike çok alın. Bu ucuz gemi. Zaten bu şey oldu. Bu Labs başlamadan hemen önce bu Airbike'lar 1 dolar 1,5 dolar filandı. Şey başlayınca Labs başlayınca otomatik bunun hemen herkes buna saldırdı. Bunun fiyatı 5 dolarlara filan çıktı bir anda. Evet, Craft ile ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz sevinirim. %10 indirimli gemi satın alma linkini açıklamalar kısmına bıraktım. Ayrıca beni Twitter'dan da takip ederseniz sevinirim. Orada da güncel paylaşımlar yapıyorum. Linki açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Görüşmek üzere.